Aslında daha önce de İsrail'in BM üssüne, BM barış gücü askerlerine yönelik saldırıları olmuştu. Son 3 günde 5 barış gücü askeri, bölgede konuşlanmış askerlere doğru ateş açılmıştı aslında. 5 asker yaralanmıştı. Bir askerin de durumunun ağır olduğunun altını çizelim. Şimdi aslında bu gelişme, evet, sıcak bir gelişme ama birkaç gündür de BM barış gücüne açılan ateş, aynı zamanda Netanyahu İsrail tarafından gelen açıklama, BM'den gelen açıklama, yine kınama mesajlarıyla gündemden bu konu düşmedi. Şimdi açıkçası şöyle söyleyelim. İsrail önce BM barış gücü karargahı etrafında askeri araçlarını konuşlandırmıştı. Şimdi biraz geçmişe gidersek zaten o üssün çevresinde İsrail askeri araçları bulunuyordu. Şimdi daha da ileri gitti İsrail ve geçtiğimiz günlerde o üslere ateş açtı. İşte o saldırı sonucunda askerler yaralandı. Bir parantez, BM barış gücü askerleri arasında Türk askerleri de var. 94 Türk askeri. Onlar daha çok deniz tarafında duruyorlar. Türk askerlerinin herhangi bir yaşadığı olumsuz bir durum yok. Bunu da bir parantez olarak belirtmiş olayım ve kapatayım parantezi. Şimdi gözetleme kulesi zaten vurulmuştu Samet daha önce de. Ve hem de askeri araçlar, İsrail'in askeri araçları o kule çevresinde konuşlanmıştı. Yeni gelişme tanklar BM üssüne girdi baskın şeklinde. Yani adeta İsrail bölgede uzun zamandır Lübnan'ın güneyindeki birçok ülkenin askerlerinden oluşan barış gücüne, BM geçici görev gücüne adeta baskın yaptı. Şimdi İsrail tanklarından BM üssüne yapılan baskın sonrası BM'den bir açıklama geldi. Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik açıklamasını yaptı. Ve Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı, bu birkaç gündür zaten yaralanan BM askerleri, geçici barış gücüne yönelik yapılan saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. Dedi ki Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler barış güçlerine Lübnan'ın tehlikeli bölgesinden çıkma çağrısında bulunduğunu ifade etti Başbakan Netanyahu ve BM Genel Sekreteri Guterres'e doğrudan çağrıda bulunarak Birleşmiş Milletler barış güçleri askerlerinin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Ve UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz onları Hizbullah'ın rehinesi haline getiriyor. Hizbullah'ın kalelerinden ve savaş alanlarından çıkarmanın zamanı geldi şeklinde bir açıklaması oldu İsrail Başbakanı Netanyahu. Kime söyledi bunu? BM Genel Sekreterine. Şimdi bölgede çok sayıda asker var ve çok uzun yıllardır bekliyorlar Lübnan'ın güneyinde. Şimdi bölgeye 1 değil, 2 değil, 3 değil, zannediyorum 3'ten fazla saldırı oldu zaten. Hem bir tank ateşi açıldı, daha sonra bir silahlı yine üstlere doğru ateş açıldı. Adeta İsrail bölgedeki konuşlanmış BM barış gücünü taciz ediyordu zaten uzun zamandır ve en sonunda son dakika gelişmesi yine bir taciz hareketi, yine bölgeden adeta göndermek için bir baskı hareketi uyguladı İsrail ve zaten o üst çevresinde konuşlanmış tanklar hareket etti ve üssün içine kadar girdi. Bir baskın şeklinde ve hemen BM'den gelen açıklamada şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik açıklaması yapıldı. İsrail tarafının gerekçesi ne olacak? Nasıl bir açıklama gelecek? Bu bilinmez ama İsrail Başbakanı Netanyahu zaten ısrarla gitsin BM barış gücü bölgeden deyip baskı yapıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi bir yandan da bölge tabii ki çok sıcak. Bölgede çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hem Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la İsrail askerleri arasında çatışma devam ederken Güney Lübnan'da BM askerlerine barış gücüne yönelik saldırılar devam ediyor. Yine Lübnan Kızılaçı açıklama yaptı. Sağlıkçıların hedef alındığını duyurdu. Güneyde çok ciddi saldırılar var. Hatta İsrail tarafı yeni bir açıklama daha yaptı ve Güney Lübnan sakin
sakinlerine güneyden gitmeniz, kaçınmanız, bölgeyi terk etmeniz çağrısında bulunuyoruz. Bunlar tehlikeli savaş bölgeleridir. Hizbullah'a yönelik savaşın ve yoğun baskınların devam ettiğini hatırlatırız. Güvenliğiniz için lütfen talimatlara uyunuz şeklinde yeni bir açıklama geldi İsrail ordu sözcüsünden. Yani Güney Lübnan'daki saldırılarına, baskınlarına, tacizlerine devam edeceğini açık açık söyledi İsrail. Siviller ölüyor, Hizbullah'la çatışmalar devam ediyor ama bir yandan da bölgedeki barış gücüne taciz atışları zaten oluyordu. Çok yakınlarına İsrail askeri araçları, tankları zaten konuşlanmıştı. BM'nin görev aldığı, barış gücünün görev aldığı o üslere çok yakın yerlerdeydi tanklar zaten. Ama sıcak gelişme, o tanklar artık bir baskın düzenledi. Geri çekildiler. Bunu da belirtelim. Şimdi İsrail tarafından nasıl bir açıklama gelecek? BM tarafı hatırlarsanız ki geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınladı ve Birleşmiş Milletler Lübnan geçici barış gücüne katkıda bulunan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke ortak bir bildiri yayınladı. O geçtiğimiz günlerdeki askerlere yönelik yapılan saldırı sonucunda ve İsrail'in Lübnan geçici barış gücüne saldırılar kınandı. Bir kınamalar peş peşe geldi ama gördüğünüz gibi bir yandan da daha da bölgede işler çok sert saldırılar devam ediyor ve bundan sonra ne olacak? BM barış gücü orada konuşlanmaya devam edecek mi? BM barış gücünün görevi çünkü hala devam ediyor ve yine BM'den çekilmeyeceğiz açıklaması gelmişti. Bölgede askerler duracak açıklaması gelmişti. Her ne kadar hem Netanyahu hem İsrail'den yetkililerden peş peşe açıklamalar gelse de bölgeden BM barış gücü çekilsin şeklinde, boşaltsınlar üsleri şeklinde açıklamalar, çağrılar gelse de BM'nin en son kararı Lübnan geçici barış gücü bölgede kalmaya devam edecek şeklindeydi. Kalacak mı? Askerler çekilecek mi? İsrail daha fazla BM barış gücüne karşı nasıl bir yine tutumda bulunacak? Bu merak konusu. Ama sıcak gelişmeyi tekrar hatırlatalım ve yayını sonlandırayım Samet. İsrail tankları BM üstüne bir baskın düzenledi ve BM'den İsrail ordusundan hemen izahat istedik şeklinde bir açıklama geldi. 5 asker zaten yaralanmıştı. Bir askerin vücuduna bir mermi girmişti ve o askerin de durumunun ağır olduğunu hatırlatalım. Tedavi altına alındı. Ama düşünün ki bu ülke Lübnan BM barış gücünün konuşlandığı, görev aldığı bir ülke ve İsrail oradan farklı ülkelerden gelen askerlerin durduğu Güney Lübnan'daki BM üssüne, barış gücüne de görmüş olduğunuz gibi saldırgan tavırlarda bulunuyor ve onlar da hedef oluyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Samet, sözü size bırakalım. Fulya Öztürk aktardı detayları.